Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrardan aranızdayım. Bugünkü videomda motosikletimin ön fren diskini nasıl yenisiyle değiştirebilirim sizlere bunu göstereceğim. Diskimi değiştirme sebebim ise sıcak soğuk hatam sebebiyle diskim hafiften çarpıldı. Yani durmaya yakın olsun veya yüksek hızlarda hafiften frenleme sırasında titreşim oluşturuyor. Bunun için de yenisiyle değiştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Bu işlem için ön tekerleğimizi sökmekle başlayacağız. Ama şöyle bir bilgi vereyim. Ön tekerleğin aks milinin olduğu civatayı 17 anahtarla buradan tutup dönmemesi için, karşılığındaki somunu da 22 lokma ile böyle açarak bu aks milini çıkartıp tekerleği boşa alacağız. Somunumuzu çıkartırken ilk başta karşılığını tutmaya gerek yok çünkü çok sık olduğu için burayı direkt lokma anahtarıyla tutup açabilirsiniz. Şöyle biraz yüklenerek açıyorsunuz. Karşılığı da dönmeye başlayınca artık dediğim gibi karşı tarafı anahtarla yakalayıp açma yönünde devam ediyorsunuz. Şöyle somunu alıyorsunuz ve onun pulunu da alıyorsunuz. Mili ittirip çıkartacaksınız karşı taraftan. Şöyle bir şeyden destek alabilirsiniz. Biraz sert oluyor. Sonra karşılığına çevirerek alıyorsunuz. Tekerleğimiz boşa düştü. Onu da böyle sürüp çıkartıyorsunuz. Şöyle bir bilgi vereyim. Tekerlek üzerindeki şu parçaları alırsınız. Zaten düşecektir işlem sırasındayken. Bunları tekrardan böyle karşılığını takıp takma işlemini yapacağız işlemlerden sonra. Şimdi sıra geldi diskimizi sökebilmemiz için imus cıvatalarımızı çıkartmaya. Bunları da 5 alyanla sökeceğiz. Ben genel lokmaya takılabilir olanla kullanacağım. Bu arada lastiğimizin bu arkadaki göbek merkezi nedeniyle oynuyor diye ben altlarına bir şey koydum. Şöyle metal 2 tane lokmayla alyanımın kutularının üstüne yerleştirdim ki oynamasın diye. Şimdi bunları yine aynı sola çevirerek sökme işlemini gerçekleştireceğiz. Civatalarımızı çıkardıktan sonra bu hız okuyucusu veya ABS okuyucusunun diskini de şöyle olduğu gibi kenara kaldırıyoruz ve gördüğünüz gibi diskimizi bu şekilde söküyoruz. Biraz çarpıldığı için bunu artık değişim sırasını gördüğünüz gibi gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde yeni diskimizi de civata delikleri denk gelecek şekilde aynı yönde yerine takıyorsunuz. Sonra tekrardan bu parçamızı da şöyle hizalıyorsunuz. Şimdi civatalarımızı geri takmadan önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi civataların üzerinde pembe böyle ilaçlar var. Bunlar ne işe yarıyor? Titreşim sırasında geri bu civatanın gevşememesi, sökülüp düşmemesi için kullanılan bir yöntem. Ben de aynı şekilde böyle Loctite'ım var. Bununla birlikte Loctite'layıp yerine sıkacağım ki titreşim sırasında bu civatalarımızın gevşeyip herhangi bir sorun çıkarmaması için böyle bir şey yapacağız. Ya bu akıyor diye dışına böyle bir poşete geçirdim. Aynı mantık şöyle hafiften bir miktar damlatıyorsunuz ve karşılığına şöyle yerleştiriyorsunuz. Hepsine yapacağız bu işlemi. Elle boşluklarını alıp sonra tamamen toplayacağız. Şimdi tamamen sıkma işlemini yapıyoruz. Evet arkadaşlar, buradaki işlemimiz bitti. Artık lastiğimizi geri takabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ön tekerleğimizi yerine takacağız ama bu videonun başında söktüğümüz parçalarımızı yerine oturtturacağız. Ben arka lastiğin altına bir şeyler koydum ki şu milin geçeceği delikler karşılıklı olsun ki, çünkü kaldırıp böyle tam hizalarken biraz zorluk yaşanıyor diye öyle koydum. Onun için de şuradaki çamurla biraz sürtüyor ama sorun değil. Oturturken onu ayarlayacağız bir şekilde. İlk önce burada dikkat etmeniz gereken diskimizin fren kaliperin içine tam düzgün bir şekilde yerleştiğine emin olun. Evet, şimdi şu teker milimizi tekrardan karşına takıp lastikten yerden kaldıracağız. Karşılığını hizalayacağız. Sonra şöyle çevire çevire içine doğru bitiriyoruz.
Gördüğünüz gibi karşımdan çıktı. Buradaki pulumuzu ve somunumuzu koyup sıkacağız. İlk sıkarken yine karşılığını 17 anahtarla tutup burayı lokma 22 ile sıkıştıracağım. Sıkıştıktan sonra daha gerek kalmayacak çünkü dönmüyor karşı taraf. Şöyle ilk sıkıştırma yapayım. Şöyle artık tamamen güç olarak sıkma işlemini yapacağım. Evet arkadaşlar, buradaki işlemlerimiz de tamamlandı. Evet arkadaşlar, motorumla yol testine çıktım. Frenleme sırasındaki oluşan titreşim sorunum ortadan kalktı çok şükür. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Videomu da burada sonlandırıyorum. Başka bir uygulama videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. İyi günler.